dünyanın gürültüsünden ve kaos ortamından uzak, siyasi entrikaların çok daha az yaşandığı, ekonomik gelirinizin dünya standartlarının üzerinde olduğu, genel manada mutluluk ve huzurun hüküm sürdüğü bir ülkenin hayalini hangimiz kurmuyoruz ki? İşte Norveç tam da öyle bir yer. Nüfusu yaşadığımız coğrafyaya kıyasla çok daha az olan Norveç, muazzam mimarileri ve sıra dışı yasalarıyla da ön plana çıkıyor. Norveç'i başka bir ifadeyle gezegenimizin içinde yer alan ancak dünyadan bağımsız yaşayan bambaşka bir medeniyet olarak tanımlarsak herhalde abartmış olmayız. Gelin Norveç'e daha yakın bir mercekten bakalım ve gerçekten de rüya gibi bir ülke olup olmadığını sorgulayalım. Bugün dünyanın diğer coğrafyalarında çalışma rutinleri günlük 8 ila 12 saat dolaylarındayken, Norveç'te ise mesai saatlerinin ortalaması sadece 6 saat olduğunu biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız, bu doğru. Norveç yasaları bir ülkenin gelişmişliğinin yüksek sanayi faaliyetleriyle ve uzun süreli yorucu mesailerle tanımlanmasını uygun bulmuyor ve mevcut dünya düzenine adeta karşı çıkıyor. Onlar bedenen ve ruhen sağlıklı olan, dolayısıyla mutluluk içerisinde yaşayan bir toplumu, insanları her yönden tüketen ileri sanayi faaliyetlerine tercih ediyorlar. Bundan dolayı en büyük huzur kaynağı olan doğayı koruyorlar ve turizm uğruna imara açmıyorlar. Çalışma saatlerini minimize ettikleri gibi halkına yüksek ücretli maaş imkanları sunuyorlar. Tam da bu nedenden ötürü olsa gerek insanlar birbirlerini dolandırmayı katiyen düşünmüyorlar. Dahası kullanmadıkları pek çok değerli eşyayı Asya ve Avrupa'daki ihtiyaç sahiplerine gönderiyorlar. Netice itibariyle de Norveç hükümeti, vatandaşlarının aileleri ve arkadaşlarıyla daha sık vakit geçirebilmesini, kişisel hobilerine daha fazla yoğunlaşabilmesini hedefliyor. Böylece sağlıklı ve mutlu beyinler elde etmiş oluyorlar. Hatta bu durumu öyle ileri noktaya taşımışlar ki, dünyadaki genel hapishane işleyişi, suçluların yaşam olanaklarını kısıtlamaya, onları ağır koşullarda cezalandırıp toplumdan tamamen uzaklaştırmaya yönelikken, Norveç hapishane yasaları, hüküm giymiş insanları hayatın içine yeniden kazandırmak ve aynı suçları tekrardan işlememeleri amacıyla onlara oldukça geniş imkanlar sunuyorlar. Eğer ki araştırırsanız, Norveç'te hapishaneden çıkıp tekrar suç işleyen kişi sayısının yok denecek kadar az olduğunu kendiniz de görebilirsiniz. Örneğin, hükümlülerin her birine sınırsız internet erişimi sunuluyor ve otel kalitesindeki kişisel odalarında konaklıyorlar. Sıkıldıklarında kahve yapıp sohbet edebilecekleri bir oturma odaları bile var. Hatta hapishane içinde alışveriş yapabilecekleri bir süpermarket bile bulunduruyorlar. Hapishanede araba tamiri, marangozluk, elektronik, aşçılık gibi meslekler öğretiliyor, özgür kaldıklarında iş bulabilecekleri meslekler edinmiş oluyorlar. Mimarilerini doğayla bütünleşik, renkli ve küçük yapılarla özdeşleştiren Norveç'te güzel manzaralı evlerde yaşayabilmek için diğer coğrafyalarda olduğu gibi emlakçılara devasa bütçeler ödemeniz, bir başka deyişle onları zengin etmeniz gerekmiyor. Çünkü Norveçliler yaşam alanlarını zaten manzarayla bütünleştirebilecekleri bölgelere inşa ediyorlar. Kaldı ki sahip oldukları coğrafyayı çok iyi koruduklarından dolayı ülkenin neresinde yaşarsanız yaşayın sizi tertemiz bir çevre karşılıyor. Yollar ise yine doğanın bozulmaması adına tünellerin ve köprülerin üzerinden inşa ediliyor. Nüfusları az olduğundan ötürü trafik sorunu neredeyse hiç yaşanmıyor ve de devasa otellerin yapılmasına asla sıcak bakılmıyor. Bunun yerine ticari butik barınaklar yapmayı uygun görüyorlar. Bu bakış açısı sayesinde kendilerine masalsı bir cennet yaratmış durumdalar. Bu ülkede hayvan hakları da ön planda tutuluyor. Örneğin hayvanlarınızı kendi zevkinize göre kısırlaştıramıyor, onlara iyi baktığınıza dair devlet tarafından sık sık denetleniyorsunuz. Doğadaki yaban hayvanları insanları asla korkulası bir obje olarak görmüyorlar, hatta doğayı insanlarla paylaşmaktan dahi keyif alıyorlar. Şayet onları avlamaya çalışırsanız ciddi hapis cezaları alabilirsiniz. Öte yandan Norveç'te insanlar eğlenmek için alışveriş merkezlerine koşmuyorlar veya evlere kapanıp oyun oynamayı tercih etmiyorlar. Çünkü kendilerine yarattıkları masalsı dünya onların en büyük eğlencesi durumundadır. Göllerde su sporları yapmayı, dağcılıkla uğraşmayı, insanlardan uzaklaşıp doğa yürüyüşlerine çıkmayı ve oralarda kamp yapmayı hayatlarının vazgeçilmezleri arasına koymuşlar. Bunu yaparken de doğanın görsel bir şöleni olan kuzey ışıklarını izleme olanağı buluyorlar. Bildiğiniz üzere bu ışımalar, dünyanın manyetik alanıyla gökyüzündeki yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu meydana gelmektedir.
Sadece bu nedenle bile Norveç'e ziyarette bulunan milyonlarca turist bulunmaktadır. Norveç, aynı zamanda kış sporlarıyla da ön planda olduğundan devlet hemen hemen tüm yerleşim yerlerine bir kayak merkezi açmış, insanların hizmetine sunmuştur. Yazın ise bu soğuk cennet denizlere girmeye müsait bir hale geliyor ve insanlar kendilerini el değmemiş tertemiz sulara bırakıyorlar. Eğer ki Norveç vatandaşıysanız ve kendinize ait bir takım yetenekleriniz olduğunu düşünüyorsanız, ön plana çıkabilmek adına ünlü olmanız veya televizyonlardaki bir takım yetenek programlarına katılmanız gerekmiyor. Devlet, herhangi bir dalda üretkenlik sağlayan herkese teşvikler ve maddi destek olanakları sunuyor. Bununla da kalmayıp sizin reklamınızı topluma açık kurumlarda yapıyorlar. Okullara ise kesinlikle ücret ödemiyorsunuz. Hatta başka bir ülkenin vatandaşı dahi olsanız, Norveç üniversitelerinde ücretsiz olarak tüm imkanlardan faydalanabiliyorsunuz. Günümüzde Norveç gibi gelişmiş toplumlar demokrasiyle yönetilmekte. Seçme ve seçilme hakkı o ülkenin yurttaşlarına verilmiş durumdadır. Ancak geçmişten kalan geleneklerden dolayı bu gibi ülkelerde hala monarşik düzenden esintiler bulunuyor. Tabii ki de söz hakkı aslen mecliste olup monarşik yapı sembolik olmaktan daha ötesi değildir. Kraliyet aileleri asla sınırsız hak ve yetkilere sahip değillerdir. Yasalar önünde kimsenin bir diğer insana karşı üstünlüğü yoktur. Norveç insanları Amerika ve Orta Doğu ülkelerine kıyasla pek dindar insanlar değiller. İnsanlar bunu çok dile getirmeseler de kendilerini genellikle ateist olarak tanımlıyorlar. Hükümetse inanç ve din özgürlüğünü esas almakta ve buna dair bir baskı politikası yürütmemektedir. Hatta ülkede pek çok dine ait dernekler ve vakıflar olup, devlet farklı inanışlara sahip insanlara yönelik okullar bile açmıştır. Bugün pek çok ülke Avrupa Birliği'ne girmek için uğraşırken Norveç hükümeti sahip oldukları yaşam kalitesini Avrupa'dan üstün görmüş ve bu oluşuma girmeyi reddetmiştir. Bu karar yine halk tarafından bir referandum sonucunda alınmıştır. Ülkedeki en göze çarpan uğraşlardan birisi de balıkçılıktır. Balıkçı kulübeleri bile özenilerek yapılıyor ve gözlere hitap etmekten geri kalmıyor. Bu kulübelerin ve köy evlerinin üstleri toprakla örtülerek doğal bir yalıtım sağlanmaktadır. Bundan dolayı bazı evlerin üzerinde bitkiler bile yetişiyor. Son olarak eğer aile içerisinde bir şiddete maruz kalırsanız Norveç hükümeti sizi güvence altına alıyor ve siz istemeseniz dahi kapsamlı bir soruşturma başlatıyor. Tüm bu çıkarımlar göz önünde bulundurulduğunda hukukun üstün olduğu ve doğanın muazzam nimetlerini bünyesinde barındıran bu ülke için dünya üzerindeki yaşayan cennet yakıştırmasını yapmak bence abartı olmayacaktır. Videomuzu beğenmeyi ve Okan Suvari kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.